Merhabalar. Bugün bilimsel yönetimden bahsedeceğiz ve bilimsel yönetimin bulan kişi de Frederick Taylor. 1900'lerin başında aktif bir iş hayatı var. Amerikalı kendisi. Bilimsel yönetimle ilgilenme sebebi de şu. Amerika'da büyük bir endüstri devrimi olmuş. Büyük miktarda üretim yapılıyor. Fabrikalar var. Sınıf ayrımının olduğu bir dünya. Yönetici başka bir dünyada, işçi başka bir sınıf gibi görülüyor. Ve bu dünyada bir verimsizlik fark ediyor Frederick Taylor ve diyor ki bu verimsizlik sadece patronların cebine etkilemiyor. Aslında bir ülkenin refahını etkileyecek durumda. Dolayısıyla biz bu verimsizliği çözersek ve bu verimsizliği giderirsek ülkece daha refahlı bir hale gelebiliriz. Neyi teşhis ediyor? Diyor ki yani çalışanlarda onun tabiriyle soldiering dediği bir davranış modeli var. Türkçe'ye şöyle çevrilebilir. Bilinçli olarak işi yavaşlatma veya çalışıyormuş gibi yapma. Bununla ilgili de 3 tane kaynak sıralamış. Diyor ki aslında çalışanlarda yanlış bir inanç vardı. Daha çok üretirsek işsizlik artar gibi bir düşünce vardı. Bunun dışında sistem kötüydü. Yani işte ücret ve teşvikler düzgün sıralanmamıştı. Ve üçüncü sebebi de diyor ki bir grup normu yani yanlış bir kültürün oluşması buna sebep olur diyor. Bu soldiering yani iş yavaşlatma veya verimsiz çalışma, bilinçli olarak yavaş çalışma hali diyelim ki. Bunu nasıl gidereceği üzerine gidiyor. Yani aslında diyor ki verimsizliğin sebebi çalışanların bilinçli olarak verimli çalışmak istememesidir. Ve bunu çözmenin yolu da böyle kahraman, çok iyi çalışanlar bulmakla olmaz. Sistemli bir yaklaşım kurmamız lazım. İşi parçalara bölmemiz lazım. Parçalara böldüğümüz işi analiz etmemiz lazım. Ve her işin yapılacak en iyi formunu bulmamız lazım. Şimdi bu birazcık Descartes'in bütünü anlamak için sistemin parçalarına bakmak gerekir. Parçaları anlarsak bütünü de anlarız bakış açısından doğan bilimsel yaklaşıma da uygun. Onun için de ismi zaten bilimsel yönetim. Diyor ki Taylor biz ilk önce bilimsel yaklaşımla gitmeliyiz. İkincisi çalışanları eğitmeliyiz. Üçüncüsü yöneticiler ve çalışanlar çok yakın bir işbirliğinde çalışmalı. Dördüncüsü de sorumluluğu da paylaşmalı. Yani sorumluluk sadece çalışanla veya sadece yöneticide olmamalı. Ve yine yani daha önce de söyledim bu kahraman çalışanları bulmakla veya işte çok iyi çalışanları bulmakla sadece problem çözülemez. Yani büyük ölçüdeki problemi çözebilmek için yapılacak işi küçük parçalara böl, analiz et, yapılabileceği en iyi yöntemi bul ve onu tekrarla. Şimdi Taylor şunu da öneriyor, diyor ki bunu yaptığınızda başarılı olan çalışanları ödüllendirin ve ödülünü hemen verin. Bizim açımızdan yani günümüz dünyasında bakarsak ücretlendirme politikaları şirketlerde genelde benzer kademede çalışanlara benzer ücretler ödeniyor. Halbuki Taylor'ın bilimsel yönetiminde benzer kademelere göre değil aslında performansa yönelik bir ücretlendirme çok net bir şekilde uygulanıyor. Yani bugünkü ücretlendirme politikalarıyla bilimsel yönetim tam olarak uygulanabilir mi emin değilim. Bir de işin başka bir yanı Taylor'ın tabii bunu uygulamak istediği dönemki işlerin içeriğiyle bugünkü işlerin içeriği arasında da farklılık var. Yani Taylor bunu ilk uyguladığı yer bir böyle demir çelik fabrikasında malzemelerin yüklenmesi üzerinde uyguluyor. Ve diyor ki yani ben bunun malzemeleri yükleme sürecinin en iyi yapılabilecek yöntemini bulurum. Ve bu en iyi yapılabilecek yöntemiyle de bunu tekrarlayabilirim. Ama baktığımızda günümüzdeki yazılım işlerinde teknoloji, finans, satış, pazarlama, mühendislik yani alt parçalara bölünebilir işler, analiz de edilebilir ama çok fazla tekrarlı işimiz olmayabiliyor. Yani özellikle bilgi işinde işler tekrarlı olmaktan çok genelde farklı problemleri çözmek üzerine odaklanılan işler oluyor. Dolayısıyla bilimsel yönetim günümüz iş dünyasındaki birçok ofis işi için çok da uygun değil. Buradaki problem de şuradan çıkıyor. Yönetim yaklaşımlarının birçoğu Frederick Taylor'ın bilimsel yönetiminden doğma. Yani günümüzdeki yönetim yaklaşımlarının temelinde de bu yatıyor. Ve yönetimle çalışanlar arasındaki bu kopukluk veya yapılan iş arasındaki kopukluk da bundan çıkıyor. Çünkü günümüz ofis işinin veya günümüzdeki teknoloji işlerinin 1900'lerin başında yapılan işlerle hiçbir alakası yok. Tekrarlanabilirliği çok az.
analiz etmesi zor, yaratıcılık gerektiren işler var. Ve 1900'lerin anlayışıyla bugünün çalışanını ve bugünün işini yönetmeye çalışmak başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu bilimsel yönetim nerede işe yarayabilir? Günümüzde de işe yarayabileceği yerler muhakkak vardır. Tekrarlı işlerde, üretim işlerinde veya ofis çalışmalarında da yine tekrarlı olan işlerde işe yarayabilir. Tabii ki olduğu haliyle değil, şunu kabul etmek lazım. Taylor'ın döneminde çalışanların, özellikle demir çelik fabrikasından örnek verdiği için çalışanların tamamı erkek, yöneticiler ve çalışanlar arasında bir sınıf ayrımı var. Yöneticiler her şeyi bilir, çalışanlar bilmez. Yani çalışanlar neyin nasıl daha iyi yapılacağını bilecek durumda değildir, eğitimde değildir diyor Taylor. Onun için de yöneticilerin bu konuda yardımcı olması lazım diyor. Halbuki bugün geldiğimiz noktada çalışanlar yöneticilerden birçok konuda daha uzman olabiliyor. Özellikle yazılımcıları, teknoloji işlerini falan düşünürsek yöneticiler artık birazcık geride de kalabiliyor. O bağlamdan çıkartarak bakmamız lazım duruma. Yani bugüne getirdiğimizde nerede işe yarayabilir sorusunu bir daha soralım. Tekrarlı operasyonların olduğu yerde işe karşı bilimsel bir yaklaşım yapılabilir. Bu yapılacak bilimsel yaklaşımda iş küçük parçalara bölünür, analiz edilir, yapılabileceği en iyi yöntem bulunur ve bu yapılacağı en iyi yöntem tekrarlanır ve bunu yapan çalışan da ödüllendirilir. Bu aslında bir standartizasyon sağlamanın da bir yöntemi. Üretim işlerinde, tekrarlı ofis işlerinde bu yapılabilir ve her kişinin kendi zanaatine veyahut yetkinliğine dayanmadan sistematik bir şekilde işler planlanabilir. Çünkü bazı çalışanın daha yetenekli veya yetkin olabileceği, daha hızlı olabileceği durumlar vardır. Ama biz ortalamayı yükseltmek istediğimiz için burada bilimsel yönetimden faydalanılabilir. Taylor'ın kitabında özellikle bir bölüm var, yani sonlara doğru bir bölüm, çok dikkat çekici. O da şu: Taylor diyor ki değişim, yani o da bir değişim getirmek istiyor çünkü. Değişim bir anda olmaz. Genelde 3 yıl gibi bir süre vermiş. Yaklaşık 3 yıl sürer bu değişim gerçekleşmesi ve küçük başlayın diyor. Yani ilk önce bir istasyonda bir çalışanla başlayın. Orada başarıyı elde ettikten sonra başka bir istasyona geçin ve bu şekilde yayılmasını sağlayın diyor. Aslında o da değişim yönetimi ilkelerini birazcık kullanmaya çalışmış o sırada. Çünkü bir anda bütün çalışanlarda bir değişim yaratmanın da çok zor olacağını kestirdiğini düşünüyorum. Bu açılardan bakıldığında Taylor bir işi standartize etme, özellikle endüstri devriminden sonra verimliliği arttırma konusunda büyük bir adım atmış bir kişi. Benzer dönemlerde Henry Ford da Fordist üretim sistemiyle birlikte aslında büyük bir hamle yaparak Amerikan üreticilerini ve üretim endüstrisini ciddi manada verimli hale ve rekabet edilemez bir hale sokmuştu. 1950'lerden sonra Japonlar Amerikalılardan örnek alarak birçok işte Kaizen, yalın üretim, hatta Toyota üretim sistemi gibi sistemlerle bunu alıp ileriye doğru taşıdılar. Ben böyle tarihi geçmişine de bakıp oradan da bir başlamayı seviyorum. Onun için Frederick Taylor'dan başlamak doğru noktaydı bence. Bir sonraki videomuzda Henry Fayol, yani İstanbul doğumlu bir Fransız mühendisin yaklaşımından bahsedeceğiz. Belki sonrasında Peter Drucker'a birazcık değiniriz ve böyle günümüze doğru yaklaşacağız. Sizin yorumlarınız neler? Bilimsel yönetim bugün işe yarar mı? Yoksa artık modası geçmiş bir yönetim yaklaşımı mı? Yorumlara bekliyorum efendim. Takip etmeyi unutmayalım. Selamlar, sevgiler. 3